Как жить в Мурманске? Как здесь? Ну, тяжело, потому что у нас полярная ночь, это постоянно темно. Ama gerçekten hava çok soğuk. Eksi 30 civarıdır diye düşünüyorum. 2 trenle yaklaşık 60 saatte Krasnodar'dan buraya kadar gelmiş oluyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kuzey Kutup Dairesi'ne artık çok yaklaştık. Ancak trenlerde gerçekten maksimum konfor var yani. İşte duşundan restoranına, bar var aşağıda. Duş kabini burası arkadaşlar. İşte abla. Evet. Tabii Murmansk'a gitmek istememin asıl ilk sebebi kuzey ışıklarını görmek. Yani dışarıda durması zor gerçekten benim için, şu an konuşamıyorum. Bu arada Rusya'da son 150 yılın en sert kışı yaşanıyor. Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. St. Petersburg'dan sizi bugün Rusya'nın belki de en epik, en efsane yani rotasıyla Kuzey Kutup Dairesi'ne götüreceğim. St. Petersburg'dan Murmansk'a doğru yola çıkıyorum birazdan. Uzun bir tren yolculuğu olacak. 24 saat, tam bir gün boyunca yolda olacağız. Bunun ilk etabını zaten daha evvel yayınlamıştım. İzlemediyseniz lütfen izleyin onu da. Krasnodar'dan St. Petersburg'a kadar gelmiştim. Ve şimdi de yolun geri kalanını St. Petersburg'dan Murmansk'a kadar olan kısmını bu akşam gerçekleştireceğim. Trenim saat 9.30'da hemen hemen ve ertesi gün 9.30'da Murmansk'a varacağım. Şimdi tabii yol için kendime ilk önce bir şeyler alacağım. Daha doğrusu sandviç almak istiyorum. Hem çabuk hem de kolay yenmesi açısından ve ucuz olması açısından. Arkadaşlar, sandviçi hemen şu köşeden alacağım. Valizlerimi de yine bir önceki videoda bırakmıştım. Moskovski Vaksal, yani Moskova tren istasyonu. St. Petersburg'un tam merkezinde burası. Bastanya Meydanı ve buradaki tren istasyonu. Yani Moskova'dan ve Moskova yönünden gelen trenlerin vardığı istasyon burası. Ben şuradan hemen sandviç alacağım arkadaşlar yol için. Ve daha sonra valizlerimi oradan alıp başka bir tren istasyonuna gideceğim. Emanet yeri böyle, emanet salonu. Buradan şimdi aldım ve diğer bir tren istasyonuna gideceğim. Taksiyle gideceğim. Moskovski Vaksal'dan Ladoşski Vaksal'a geldim. Yani Ladoşski tren istasyonu. Bu tren istasyonundan kalkıyor Murmansk'a giden trenler. Şimdi hemen şu sağ taraftaki binaya gireceğim ve oradan da peronuma gideceğim. Trenim oradaysa da bineceğim şimdi arkadaşlar. Taksiyle geldim buraya kadar da. Moskova tren istasyonundan Ladoşski tren istasyonuna 360 rubleye geldim. Tren garındayım şimdi, Murmansk'a gitmek üzere. Birazdan trenime geçeceğim şu arkadan. Ve güzel de bir tren istasyonu. Yani yine yeme içmeyi de buradan alabilirsiniz ama tabii fiyatlar birazcık daha fark ediyor. Arkadaşlar, Kuzey Kutup Dairesi'ne doğru yola çıkıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım, işin aslını söylemek gerekirse. Çünkü Kuzey Kutup Dairesi'nin içine gideceğiz. Yani Kuzey Kutbu'na en yakın şehre gideceğiz arkadaşlar. Yüksek ihtimalle trenimde bu. Şurası da vagon bistro yazıyor, yani restoran vagonu. Şimdi evet, vagonumu bulayım, evraklarımı göstereyim ve trene binelim. Benim vagonum ikinci vagon. Şimdi bakalım bu kaç? Bu 9. O 10. Yani ben bu tarafa değil şu tarafa gitmeliyim. Evet arkadaşlar, benim vagonum bu tarafta. Bu gördüğünüz insanların hepsi de Murmansk'a gidiyorlar. Bu tren tam 9'u 24 dakika geçe kalkacak ve 9'u 23 geçe yarın Murmansk'a varacak. Tam 23 saat 59 dakikalık bir yolculuk. Keyifli oluyor tren yolculukları ama tabi uzun, ama tabi ben bunu bilerek aldım, işin aslını söylemek gerekirse. Böylelikle Krasnodar'dan başlayarak Murmansk'a kadar çok uzun bir mesafeyi kat etmiş oluyoruz. Benim için de bu en uzun yolculuk oldu
Rusya içerisindeki yani trenlerle birlikte. Bakalım ve dünyanın ucuna gidiyoruz gerçekten arkadaşlar. Dünyanın diğer bir ucu derler ya. Gerçekten de öyle bir yere gidiyoruz. Benim vagonum burası. Ve gördüğünüz gibi kuyruk var. Şimdi bakalım. Yani benim anladığım kadarıyla tren herhalde full. Kupeme geldim yine. Yine kupede gideceğim. Alt katta gidiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yatağımı açtım. Zaten şu şeyleri veriyorlar size. İşte çarşaf, yastık falan temiz hepsini veriyorlar. Görüyorsunuz bütün herkes için bu şekilde koyulmuş durumda. Açılmamışı da şurası. Ben yatağımı açtım. Havlu veriyorlar ve yine şöyle işte diş fırçası falan, diş macunu bunları veriyorlar. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Yolculuğumuza başladık şimdi. St. Petersburg'dan hareket ettik. Tam 24 saat boyunca yolda olacağız. Birazdan tekrardan pasaportlarımızı kontrol edecekler ve yolculuğumuz resmi olarak başlamış olacak. Arkadaşlar 2 katlı olduğu için isterseniz bunu açıyorsunuz ve yukarıya tırmanıp çıkıyorsunuz. Yukarıda eğer yukarıdaki biletlerden alırsanız, çünkü yukarının üst katın biletleri daha ucuz. Bu alt kat daha pahalı oluyor. Bu da yine 2 katlı bir tren arkadaşlar. Kupe bunlar. Bunların ismi kupe diye geçiyor. Yani 2. sınıf tren bileti arkadaşlar burası. Bir de bunun açık olanı var. O da 1. sınıf Platzkart. Şimdi bu tarafta tuvalet var ve aşağıda görevlilerin yerleri var. Ben 2. katta kalıyorum. Trenin 1. katı da bu şekilde. Yani görüyorsunuz pırıl pırıl tertemiz tren. St. Petersburg'a geldiğimde böyleydi. Bu da böyle. Gerçekten de güzel yani, böyle uzun mesafe trenleri çok güzel oluyor burada. Şöyle size şeyi de göstereyim. Bugünkü rotamızı kısaca. St. Petersburg, Murmansk. Şurada gördüğünüz gibi 21-24'te başladık. Tüm bu durakların hepsini gideceğiz ve yarın 21-23'te Murmansk'a varacağız arkadaşlar. İçme suyunuzu Sebil'den alıyorsunuz. Sıcak su isterseniz de şurada tren görevlileri var. Yani tren şu odadan, sondaki odadan alıyoruz. Evet, böyle insanlarla da iç içe geçiyoruz tabii arkadaşlar. Şimdi burada da yine bir büfe var. Bunların hepsini satıyorlar burada. Trende bunları da eğer bir şey almadıysanız atıştırmalık şeyler, işte çikolatalar, içecekler falan alabiliyorsunuz. Koridorun diğer tarafında da çöpler ve tuvaletler var. Tabii trenin tamamı bu vagonlardan oluşuyor. Yani kupelerden oluşuyor. Bir de sanırım 1. sınıf var. O da hangi vagonda bilmiyorum ama yüksek ihtimal 1. vagondadır diye düşünüyorum. Burası işte tuvaletler. Gayet buralarda temiz oluyor. Hatta hemen şöyle göstereyim. Standart bir tren tuvaleti. Yani gayet burası da temiz, güzel. Sıcak suyumu aldım arkadaşlar hemen trende. Şu meşhur tren bardağıyla bir çay içeyim hemen. Saat zaten 10'a geldi. Bir çay içip sonrasında yatalım. Arkadaşlar gündüz tabii ki çok güzel manzaralar görerek ilerleyeceğiz. Gerçekten muhteşem bir yolculuk olacağını düşünüyorum ben. Biraz tabii buraya nasıl bilet alabilirsiniz? Nereden alabilirsiniz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu zaten RJD, Rus Demir Yolları demek. Dolayısıyla onların kendi sitesinden alabilirsiniz ya da isterseniz acentalar vasıtasıyla da alabiliyorsunuz. Rusya'da en çok bilinen acenta tutu.ru. Reklam değil bu arada. Bilmeniz için, yani size faydalı olması için söylüyorum bunu. Bileti oradan alabilirsiniz. Aşağıda hatta linkini koyuyorum. O da zaten affiliate'lik, yani işbirliği linki. Oradan direkt satın alabilirsiniz. Hatta uçak,
otobüs bileti veya Rusya ile ilgili aradığınız herhangi bir şey, otel, her şeyi oradan tutabilirsiniz. Ya da RJD'nin yani demir yollarının kendi sitesine giderek oradan da direkt kendiniz satın alabilirsiniz. Tercih sizin. Yani ben bunu Tuturu'dan aldım çünkü çok kolay, yani kullanması da kolay, her şekilde kolay. Buranın bileti, yani bu tren bileti 7.000 ruble, 3.500 TL gibi bir şey yapıyor. Alt katta aldım gördüğünüz gibi. Çünkü onun yani daha rahat oluyor. Yukarıya çıkması, inmesi falan bir sürü dertler, o yüzden aşağıdan aldım. Tabi eğer üst kattan alırsanız onun fiyatı birazcık daha uygun oluyor arkadaşlar. Ama çok da derin bir fark yoktu, o yüzden ben bundan almayı tercih ettim. Yolculuğumuz 24 saat sürecek. Molalar vereceğiz. Az önce gösterdim size planımızı zaten. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Durduğumuz yerlerde, işte güzel manzaraların olduğu yerlerde ben size oraları da göstermeye çalışacağım. Henüz yolculuğumuz yeni başlamışken de lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Günaydın herkese arkadaşlar. Trende uyandık. Yeni bir gün. Şimdi tabii yolun da hemen hemen yarısına geldik. Ve muhteşem manzaralarla gidiyoruz gerçekten. Zaten sabah sabah bir tarafta güneş doğuyor, bir tarafta ay batıyor. Yani daha Murmansk'a gelmeden gerçekten de doğa, tabiat güzellikleri sunmaya başladı. Manzaram böyle arkadaşlar. Dışarısı bembeyaz, güneşli bir hava var. Şu anlık her şey güzel gidiyor. Birazdan da zaten dışarı çıkacağız. Yani daha doğrusu uzun bir mola vereceğiz. 15 dakika kadar. Buraları size biraz da dışarıdan göstermek istiyorum. Arkadaşlar çayı ben tabii evden aldım. Evden getirdim. İşte yanınızda trene gelirseniz böyle bir çay paketi alın. Bardağı buradan veriyorlar. Sıcak suyu veriyorlar ama çayınızın yanınızda olması gerekir. İşte insanlar genelde trene binerken noodle alıyorlar ya da yiyecekleri başka meyve sebze falan alabiliyorlar. Спасибо вам, приятно дальше дороги, кипяточек. Спасибо большое. Böyle gelip işte halinizi hatırınızı soruyorlar. Bir şey var mı yok mu diye. Buradan da arkadaşlar işte görevlilerin odası, sıcak su alabiliyorsunuz. Şöyle bir sıcak su makinesi var. Trende buna da şükür, yani bu şekilde çayımızı içeceğiz. Kahvaltılığımızı aldık. Şimdi kahvaltıya. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten muhteşem bir doğa var burada. Tüm yolu bu şekilde güzellikleri geçerek bıraktık. İşte ormanlar, düzlükler, bozkırlar. Kahvaltı için de şöyle bir şey aldım. St. Petersburg'dan biliyorsunuz böyle bir ıspanaklı ve peynirli pide gibi bir şey aldım yine. En kolay, basit ve ucuz bunlar oluyor biliyorsunuz yolda. Ve güzel. Да, написала 154.
Mola verdik şimdi. Bir aşağıya ineceğim. Tabii herkes görüyorsunuz. Sigara içenler hemen iniyorlar ve yani dışarıda durması zor gerçekten benim için, şu an konuşamıyorum. Ay. Bu kadar çok sigara içilir mi ya? Kem bu şehrin ismi arkadaşlar. Şöyle ufak bir şehre geldik. Güzel, burada 15 dakikalık bir molamız var. Bakın bu da bizimle yolculuk yapıyor. Ufacık. Kışlık giyinmiş. Gürcistan'da bir Rus hanımefendiyle bir söyleşi yapmıştım. Belki hatırlarsınız izleyenler. Çok sigara içiyorlar demişti Türkler için. Ama sanki burası farksız. Burada da içiyorlar. Tabii içenlere de aslında hak vermiyor değilim. Yani şimdi en son molayı, uzun süreli molayı yaklaşık 10 saat önce verdik. Haliyle onlar da tabii şimdi fırsatı hemen değerlendiriyorlar. Geldiğimiz şehir de burası arkadaşlar. Kem. Şöyle ufak bir görüyorsunuz. Tren garları var. Saat şimdi sabah 11 gibi falan. 9'u 23 dakika geçe Murmansk'a varacağım. Tabii Murmansk'a gitmek istememin asıl ilk sebebi kuzey ışıklarını görmek. Bakalım görebilecek miyiz? Çünkü bu bir yani ismi de Kuzey Işıkları Avı Turu zaten. Bunu yapmak istiyorum ilk öncelikle. Umarım görebiliriz ama bugün zaten yani güne başlangıçta ki görüntüler beni birazcık daha heyecanlandırdı. Çok daha iyilerini göreceğiz herhalde, çünkü daha yaklaşık bir 500-600 kilometre belki daha fazla yolumuz var. Buralarda bunları gördüysek orada neler neler göreceğiz diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar işin aslı, sigara içmeyenler için tren yolculuklarında bu molalar birazcık daha zor. Hava alayım diye çıkıyorsun dışarıya ama sigara dumanı çekiyorsun. Manzaralar gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Şimdi burada bir de duş vagonu var. Oraya gideceğim. Hem sizlere göstereyim hem de bir duş almak istiyorum. Uzun bir yolculuk olduğu için sabah da hemen duşumu alayım. Ve tabii treninde biraz gezmiş olalım. İçeride sıcaklık 23 derece, dışarıda 15 derece, belki daha fazlaydı, eksi 15. Şimdi söylediğim gibi duş almaya gidiyorum, duş vagonuna. Ücretli tabii ama görüyorsunuz yani trenler burada genelde ve bu trende çok temiz. Görevliler sürekli temizliyorlar. Gelip kabinleri süpürüyorlar. İşte tuvaletleri falan her daim temiz tutuyorlar burada. Gerçekten inanılmaz güzel ya. Ben yani kış mevsimini seviyorum. Bir de burası daha ekstrem kış yani. O yüzden yolculuktan çok keyif alıyorum da hala. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Турции. Меня зовут Selçuk. Как вас зовут? Меня зовут Виктория. Очень приятно, Виктория. Ну, как жить в Мурманске? Как здесь? Ну, тяжело, потому что у нас полярная ночь, это постоянно темно зимой. То есть у нас солнце вообще не выходит. Вот, а летом всегда светло. Солнце не садится. Вот. Сейчас полярная ночь, да? Сейчас у нас уже кончилась полярная ночь. Все, Уже уже закончилась? вышли, да, уже вышли. Что надо делать там? В Териберку. В Териберку. Да, в Териберку. Там красиво очень. Долго работаете? С лета. Любите вот здесь? Да. Угу.
как я сказал, я из Турции. Были в Турции? Нет. Вот я хочу туда слетать в октябре. У меня будет день рождения, да, я хотела бы туда слетать. Будете, да? Ну, где? Пока не знаю, еще пока не смотрела. Ну вот, планирую. Отлично. Очень приятно познакомиться. Спасибо большое. Да не за что. Что-нибудь скажите Турции? Всем здоровья и мирного неба над головой. Дай Бог. Спасибо большое. Hanımefendinin söylediği gibi arkadaşlar Murmansk'ta yani aralığın 10'undan ocağın 10'una kadar kutup gecesi oluyor. Yani güneş hiç doğmuyor. Zor, gerçekten zor. Ve tabi maalesef kaçırdık. Keşke bulabilseydik orayı ama. Duş dальше, да? Да, следующий вагон. Duş kabini burası arkadaşlar. İşte abla. Evet. Подождите, задачи я жду. Buradan geliyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz. Bütün şampuanı, havlusu falan hepsi dahil olmak üzere arkadaşlar. Tam tamına 425 ruble. Abla böyle veriyor. Banyoyu gösteriyor. Şimdi gösterecek. Самый подходящий момент. Tren yolculukları bazen burada 3 güne kadar falan çıkıyor ki benimkisi parça parça da olsa aslında 3 günü buldu o yüzden. Şimdi ben de bir duş alacağım. Toplam maliyeti de arkadaşlar Türk lirasıyla 250 lira gibi bir şey. Trenin banyosu da böyle ufak ama yeterli bir banyo. Tabi sıcak su burada sınırlı, o yüzden bir an önce duşunuzu alıp çıkmanız gerekiyor. Öyle bir yer. Bu az önce söylediğim 425 rublenin içerisinde bunlar, bu yani bone, işte şampuan, jel ve havlu dahil. Sadece duşu kullanmaksa 150 ruble. Yani eğer sizin kendi işte şampuanınız falanınız filanınız varsa kullanabiliyorsunuz. Duşumu aldım, çok güzel oldu. Duştan sonra tabii havluları tekrar geriye vermeniz gerekiyor. Onları teslim ettim. Şimdi kendi vagonuma doğru gidiyorum. Всё отлично. Спасибо вам. Şu anda da eksi 21 dereceymiş dışarıda hava sıcaklığı. Duşumu aldım, kendi kabinime geldim. Yol üstünde böyle çok güzel yerlerde duruyoruz ama çok kısa bir duraklama oluyor. Yani 1 dakika 2 dakika kadar, o yüzden aşağıya inemiyorum ama şu güzelliğe bakar mısınız? Kuzey Kutup Dairesi'ne artık çok yaklaştık ve yani kutuplarda bir köy diyebiliriz burası için. Yani abartısız masal gibi yerlerden geçiyoruz ve çok daha fazlasını da göreceğiz. Dalaşka'ya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar Kandalaşka'ya geldik. Burası artık yani son durak yerlerimizden, uzun durak yerlerimizden bir tanesi. Şimdi 5 saatimiz kaldı. Şuradan da ay doğuyor arkadaşlar yavaş yavaş. 10 dakikalık bir molamız var burada. Yani Murmansk öncesindeki son büyük şehir burası diyebiliriz. Artık Kola Yarımadası'na giriyoruz. Ve benim toplam
Yani 3300 kilometrelik bir yol yapmış oluyorum Krasnodar'dan buraya kadar. Dolayısıyla uzun bir yolculuk oldu benim için. Ama keyifli bir yolculuk oldu. Yani 2 trenle yaklaşık 60 saatte Krasnodar'dan buraya kadar gelmiş oluyorum. Evet, çok da keyifli manzaraları geride bırakarak burası da aynen o şekilde bir yer. Sandalaşka'dan ayrıldık. Şimdi yemek yiyelim. Hem de size restorantı da bir göstermiş olayım. Yemekleri göstereyim, fiyatları göstereyim. Trende de yemek yemek zorunda kalırsanız nasıl olacak fiyatlar, bunları da öğrenmiş olalım. Ben 2. vagondayım. Duş, restoran hepsi 7. vagondan sonra. Yani eğer siz de bilet alırsanız buraya, böyle bir yolculuk yaparsanız ya da herhangi bir bilet alırsanız Rusya'da, buna dikkat edin. Genelde 7. vagondan sonra oluyor restoranlar falan. Kapıda haliyle donmuş arkadaşlar. Baksanıza. Yani bu aradaki geçişler gerçekten de soğuk oluyor. Of. Restorana geldim. Şu aşağısı bar. Gördüğünüz gibi burası bar bölümü. Yukarısı da yemek salonu. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar burada menü böyle. Fiyatlar çok pahalı değil. Yani salatalar 290 ile 590 arasında. Ruble. Hemen hemen ikiye bölmeniz gerekiyor Türkçesini bulmak için. Tabii ben şeyleri de yazarım. İşte kahvaltı yapabiliyorsunuz. Salata var, çorba var, sıcak yemekler var, tatlı var, pizza var. Her şey var burada. Ekmek ürünleri var, soslar var. Ben şimdi yemeğimi söyleyeyim. Artık yolculuğumuzun da yavaş yavaş sonuna yaklaşacağız. Daha doğrusu 5 saatim daha var ama bekleyelim bakalım. Ve burada da nakit ya da kartla ödeyebiliyorsunuz ama tabii Rus kartları lazım. Az önce tren biletini de söyledim. Tren bileti almak için de arkadaşlar Rus kartları lazım. Yani bir acenta vasıtasıyla alırsanız sanırım Türkiye'deki kartlarla da alabilirsiniz. Ancak Rus demir yollarının kendi sitesinden almak isterseniz dolayısıyla bir Rus kartınızın olması gerekir. Bu da çok zor. Ya da bir tanıdığınızın olması lazım, sizin için alması gerekir falan gibi. Restoran vagonu bu şekilde. Şöyle etrafı izleyerek yemeğinizi yiyorsunuz, içeceğinizi içiyorsunuz. Güzel bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Tabii isterseniz yani kendiniz de biliyorsunuz zaten, dışarıdan yiyecek içecek getirip trende kendiniz yiyebilirsiniz. Buraya gelmek zorunda değilsiniz ama ben sizlere göstermek için burada bir yemek yiyeyim istedim. O yüzden geldim yani buraya. Şöyle bir içecek söyledim. Kompostu, kampot. Yani kuru meyvelerden kampot diye geçiyor. Meyve kompostusu. İsterseniz yani bence zaten yola çıkmadan önce, özellikle böyle uzun yolculuklardan önce alışveriş yapın. Hem daha ucuz olur hem de istediğinizi alıp yiyebilirsiniz. Burada sonuç olarak tabii bir menü var ama sınırlı da, yani sonuçta her şey yok. Yemediğiniz şeyler çıkabilir örneğin. O yüzden bunlar önemli. Ancak trenlerde gerçekten maksimum konfor var yani. İşte duşundan restoranına, bar var aşağıda. İsterseniz gidip orada bir şeyler içebilirsiniz gibi. Zaten otel gibi yani şeyler, yataklar, kompartmanlar. O açıdan çok keyifli. Hele uzun yolculuk yaptığında tabii bunların hepsi önemli oluyor. Yemeklerim geldi. Bir tane şehriye çorbası söyledim. Tavuklu şehriye çorbası. Lapşa çorbası olarak biliniyor burada. Bir şöyle gördüğünüz gibi salata söyledim. Ve bir de bir patates yemeği söyledim. Yani haşlama ve kızartma gibi. Şimdi ben bunları yiyeyim. Bunların hepsi de toplam 1035 ruble. Yani 500 liradan birazcık daha fazla diyebiliriz. Ben yemeğimi yiyeyim. Afiyet olsun. Arkadaşlar yedim, içtim ve gerçekten bütün her şey güzeldi yani. Şu salonu da size şöyle göstereyim. Vagonda böyle görüyorsunuz. Barda böyle arkadaşlar. İşte her şey var. Birçok alkol var. Alkolsüz içecekler var. Yani trenin bir de böyle bir barı var. Bu da çok güzel. Yani trenle ilgili her şeyi övdün diyebilirsiniz ama gerçekten övülmeyecek bir şey de yok arkadaşlar. Belki tek olumsuzluk olarak şunu söyleyebiliriz. Sürekli kırsalda gittiğimiz için arkadaşlar internet maalesef çekmiyor. Yani benim Rusya hattım çekmiyor interneti kırsalda. Sadece istasyonlara gelince çekiyor. Trenin aslında kendi bir Wi-Fi var fakat o da çok yavaş çalışıyor, o yüzden bunu bir şey olarak söyleyebiliriz.
Yine bir mola verdik ve çok insan iniyor arkadaşlar burada. Apetiti diye bir yere geldik şimdi. Murmansk'a 3-4 saatimiz daha var. Yine bir mola verdik. Tabii birçok insan da indi herhalde, burada bir turistik bir şey var, tatil yeri var gibi. Çünkü bütün snowboardlu, kayak ekipmanlı insanlar burada indiler. Ben aslında kısa bekliyoruz ama sadece dışarıdaki havayı görmek için çıktım. Şöyle bakın, zaten en az yine eksi 25 gibi düşünüyorum. Bu arada Rusya'da son 150 yılın en sert kışı yaşanıyor arkadaşlar. Bu en sert kış koşullarında Krasnodar'dan Kuzey Kutbu'na kadar tam tamına 3300 kilometre yol gidiyorum ve az kaldı yolumu tamamlamama. Evet, bana bol şans dileyin yani bir sonraki bölümler için. Şimdi yolculuğun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Tabii sonda da aslında bu zorunlu değil ama şöyle çarşafları çıkartıp yatağı da bu şekilde bırakırsanız daha güzel bir davranış oluyor tabii. Arkadaşlar, evet, Murmansk'a vardım. Trenim bu, bildiğiniz üzere. Şimdi şehre çıkacağım. Tabii kar yağışı da başladı. Yani Krasnodar'dan başlayan yolculuğum Kuzey Kutup Dairesi içerisinde Murmansk'ta şimdilik noktalanmış oldu. Tam tamına 3300 kilometreyi geldim. Rusya'nın en güneyinden en kuzeyine kadar trenle yolculuk ederek geldik. Yaklaşık 3 günümü aldı bu da benim. Ama gerçekten hava çok soğuk. Eksi 30 civarıdır diye düşünüyorum. Birkaç kat giyinmiş olmama rağmen halen soğuğu hissediyorum yani. Bu videonun artık sonu olsun, kapatalım. Ve Murmansk'tayız. Belli bir süre yine burada olacağım. Buradan da birkaç video yapmayı istiyorum. Farklı yerlerini görmek istiyorum. İnsanları tanımayı, yemeklerini tanımayı. Bir kere Kuzey Kutbu'nda hayat nasıl? Bunu görmeyi çok istiyorum. O yüzden güzel, eğlenceli bir seri olacak. Lütfen takipte kalın, bildirimleri açın. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii kanala abone olmayı unutmayın.